İngiliz tabloid basını ortaya önemli bir iddia attı. Bu iddiaya göre İngiliz istihbaratına önemli bir rapor düşmüştü. Raporda Rus istihbaratından sızdırılan bilgiler yer alıyordu ve bu rapora göre 2021 yılı içinde artık Rusya'nın başında Putin olmayacaktı. Yine daha önce İngiliz Bulvar gazetesinin başka bir haberine göre Putin'in içeride yoğun bir baskıya maruz kalması uzun süredir canını sıkıyordu ve artık yorulmuş, bırakmak istiyordu. Bu haberler Rusya tarafından doğrulanmadı ama içeride birkaç yıldır Putin'e karşı yoğun bir muhalefet var. Özellikle Türkiye konusunda da bolca eleştirilen Putin, son olarak Ermenistan-Azerbaycan olaylarında Ermenistan'a yeterli desteği vermemekle ve Türklerle yakın ilişki kurmakla suçlanıyor. Hatta Avrupa'da Erdoğan'ın elinde iki oyuncak var, biri Trump, biri Putin şeklinde karikatürler de çizilmişti. Ve hatta Rusya parlamentosunda Putin'in dokunulmazlığı ile ilgili yeni bir yasa tasarısı gündeme alınmasına dair önemli bir muhalefet yapılıyor. Ancak bunların yanı sıra istihbarat raporlarına yansıyan önemli ve başka bir detay daha var. Putin uzun süredir rahatsızdı ve gizlenen bir rahatsızlığı vardı. İddia bu şekildeydi. İngiliz basını bu rahatsızlığı daha önce birkaç kez açıklamıştı. Ama Rusya'dan bu duruma doğrulama gelmemişti. Lakin geçtiğimiz günlerde Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gayet sağlıklı olduğunu dile getirse de İngiliz basını istihbarat raporlarına dayandırarak Putin'in Parkinson hastası olduğunu dile getiriyordu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık sorunları sebebiyle de 2021 yılı içerisinde görevini bırakacağı iddia ediliyordu. Sözcü Vladimir Peskov ise Putin'in görevi bırakmayacağını, bunun bir saçmalık olduğunu açıkladı. Elbette şu an aktif olarak devlet yöneten bir kişinin eksi yönlerinin açıklanması devlet gizliliği açısından doğru kabul edilmez. Tüm devlet yönetimlerinde böyledir. Devleti güçsüz göstermemek için devleti yöneten kişinin rahatsızlığı en son raddeye kadar gizlenir. Zira bir nevi devlet yönetimi onu yöneten kişiye endekslidir. Putin'in Parkinson hastalığı istihbarat raporlarında bolca yer alıyor. Ancak şu ana kadar görevi bırakacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Trump'tan sonra acaba bu kez de Putin mi gidecek? Asıl önemli olan ise Putin gittikten sonra Türkiye ve Rusya ilişkileri son dönemki gibi yolunda gider mi? Yoksa Putin'in yerine gelen kişiyle zıt düşülür mü? Elbette bunları zaman gösterecek. Ancak Trump ya da Putin'in gidip gitmeyeceğiyle alakalı atalarımızın bizlere miras bıraktığı bir sözü hatırlamadan olmaz. Gelen gideni her zaman aratır.